Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz bu küçük ipler nasıl değerlendirilir? Onlarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Bu iplerimizi genellikle ben anahtarlık yapmak için kullanıyorum. Kalan iplerle gördüğüm, beğendiğim küçük modellerin videolarını çekiyorum arkadaşlar. Minik minik anahtarlıklar yapıyorum. Şimdi yine sizlere çok güzel bir, çok da sevimli bir örgü modeli hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle daha önce yapmıştım. Bu şekilde bir dondurma modelimiz var. Anahtarlık yapabilirsiniz, toka yapabilirsiniz bu dondurma modeliyle. Ben bunun yapılış aşamalarını göstereceğim sizlere. Şimdi örgümüze geçebiliriz arkadaşlar. Öncelikle kahverengi ile başlıyoruz. Taban kısmını oluşturacağız. Önce sihirli halka yapıyorum. Tığım 1,7 milimetre. Onu da göstermek istiyorum. 3 numara. Şimdi sihirli halkamızı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Doladıktan sonra hepsini topluyorum arkadaşlar. Yalancı sık iğne yapıyoruz. Ya da yalancı trabzan diyelim. Tekrar bir kere doluyorum. Yine sihirli halkanın içinden geçirip hepsini topluyorum arkadaşlar. Şimdi sihirli halkamızın ipini sıkılaştırıyorum. Bir zincir çekiyorum, arkaya dönüyorum. Burada kalan ipi de toplayalım arkadaşlar. Arada yürütebiliriz. Sonra tekrar doluyorum. Bu hemen dipteki sık iğnenin, yalancı sık iğnenin tepesinden tığımızı geçirip bu şekilde hepsini birlikte topluyorum. Tekrar doluyorum. Yanındaki göze batıyorum. Tekrar yalancı sık iğne yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bu sefer aynı göze batıyorum arkadaşlar. İlk sırada 2 tane yaptığımız yalancı trabzanımızı ikinci sırada 3'e arttırmış olduk. Şimdi kalan ipi de arkada ilk sırada yürüttükten sonra şöyle keselim arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Arkaya dönüp bir kere doluyorum. Baştakine tek yalancı trabzan yapıyorum. Yanındakine de tek yapıyorum. Üçüncü sıradakine 2 tane yapıyorum arkadaşlar. Üçgenliği verebilmek için, dondurma külahının şeklini verebilmek için her sırada bir tane arttırıyoruz. Bu şekilde. Tekrar bir zincir çektim. Arkayı döndüm. İlk sıraya tek, ikinciye tek. Burada hızlanıyorum arkadaşlar. Üçüncüye tek, dördüncüye çift batıyorum. Bakın. Her sırada sonuncuya geldiğimizde çift batıyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Şimdi burada kaç oldu? 4 oldu. Pardon, 5 oldu. Bu sırada 6 yapacağız. Beş ve 6. Bu şekilde arkadaşlar. Artırarak devam ediyoruz. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sırada 7 yapıyoruz. 9 tane olana kadar devam ediyoruz. Evet, 7 oldu. Bir zincir çekelim. Arkaya dönüp bir kere dolayıp devam edelim. Hepsine tek batıyoruz. Sadece son sıradaki hariç. Evet, buraya
Son gözümüzde çift batıyoruz. 8 oldu arkadaşlar. Bu son sıra. Evet, şimdi bir zincir çektim. Tamamladım arkadaşlar. Kaç sıra olduğuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra yaptık arkadaşlar. Bir zincir çektik. Hemen yana doğru dönüyoruz. Sık iğne yaparak yanlarını dolduruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde her boşluğa bir kere batıyoruz. Alta geldiğimizde 2 tane yapalım. Sonra yana doğru dönüp devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Dondurma külahımız hazır arkadaşlar. Şimdi sarı ipimizi alıyoruz. Siz farklı renkler de kullanabilirsiniz. Öncelikle bir tane zincir yapıyorum ipimi sağlamlaştırmak için. Şöyle ilk sıraya hemen bir ipimi sabitliyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı göze batıp üçlü trabzan yapıyorum. Pardon arkadaşlar, buradaki ipi ben yürütecektim. Hemen onu alıyorum araya. Evet, ipi aldım. Tekrar 3 zincir çektim. 2 kere doladım. Aynı göze üçlü trabzan yapıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar aynı gözün içine. Bir kere doluyoruz. Yandaki gözümüze batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz buraya. Sonra bir kere daha doluyoruz. Yalancı trabzan yapıyoruz. Yanındaki sıraya geçip sık iğne yaparak ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bakın, önce 3 zincir, ardından aynı göze 3 tane üçlü trabzan, yanındaki göze bir tane ikili trabzan, sonra yalancı trabzan, yandaki göze sık iğne yaparak sarı rengimizi tamamladık. Şimdi pembe rengimize geçiyoruz. İpim daha sağlam olması için ben zincir çekerek başlıyorum. Buradaki sarı ipi de alıyorum, tutuyorum. Arada yürüteceğim. Şuradaki sarının yanındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi burada sabitliyorum arkadaşlar. Sonra 2 kere doluyorum. Şöyle tekrar göstereyim.
Arada 2 tane boşluk bırakıyorum. Üçüncünün gözüne bu şekilde batıyorum. Sonra üçlü trabzan yapıyorum. Aynı göze toplamda 8 tane üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Unutmayın bunu. Ben hızlı yapacağım burada. Evet, şimdi buradaki boğumu da tamamladık. Buraya hemen en sona batıyoruz sık iğne yaparak. Pardon, kaydırma yöntemiyle şöyle sabitleyip bir tane de zincir çekelim. İpimizi burada keselim. Arkada yürüteceğiz daha sonra kalan ipleri. Şimdi beyaz rengime geçiyorum. Yine bir zincir çekerek başlıyorum. Şuradaki ikili trabzanın tepesine bu şekilde tığımla ipimi sabitliyorum. Sonra bir kere, iki kere doluyorum. Şuradaki pembenin baştaki ilk sıradaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde ikili trabzan yapmaya devam ediyorum. Toplamda 7 tane olacak. Evet, şimdi bunu buradaki bir sıra arada boşluk, pardon, 2 sıra boşluk bırakıp üçüncünün tepesine kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz arkadaşlar ve bir zincir çekip kesiyoruz ipimizi. Hemen ben arkada ipleri gizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, dondurmamız hazır. Bu şekilde mini mini, çok tatlı, çok sevimli bir dondurma külahımız oldu. Arkası da bu şekilde gayet temiz oldu. Bu örgü modelini dediğim gibi anahtarlık olarak değerlendirebilirsiniz. Tokalara, taçlara süsleme olarak yapabilirsiniz. Battaniyeleri süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok amaçlı bir model oldu. Hem kalan iplerinizi değerlendirmiş olursunuz. Şimdiden buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Hoşça kalın.